Geldik 41. soruya arkadaşlar. Gayet kolay bir soru. Hemen çözelim. 4 basamaklı x, y, z, t doğal sayısında x artı y, y artı z ve z artı d küçükten bir'e doğru sıralanıp artışık 3 tam sayı olduğunda x, y, z, t sayısına sıralı sayı deniyormuş. 8 m, n 3 sayısı sıralı olduğuna göre m artı n'yi soruyor. Şimdi ben x, y, z, t'yi dedim. Önce şu örneği bir özümsemeye çalışalım. 2334'ü yazdım. Şimdi ilk ikisini topla diyor. Topladım 5. Sonra ikinci ikisini topla diyor. 3 ve 3'ü topladım 6. Ve sonra son ikisini topla diyor. Topladım 7. 5, 6, 7 ardışık olduğuna göre bu sayı bir sıralı sayıymış. Şimdi geliyorum alta. Bizden istediği sayı yazıyorum. 8, m, n, 3. Şimdi bu da bir sıralı sayıymış. Buraya ilk ikisini topladığım zaman 8 artı m. İkinci iki tanesini topladığım zaman m artı n. Üçüncü iki tanesini topladığım zaman, yani son ikiliyi topladığım zaman n artı 3 oluyor. Yukarıdaki örnekte gördüğümüz üzere arkadaşlar, bakın 5'e 1 ekliyorum, 6'ya 1 ekliyorum, 7 ardışık olduğu için iki farklı denklem var. Buradan m ve n değerlerini bulup sonuca gideceğim arkadaşlar. 8 artı m artı 1 ardışık olduğu için artı 1 unutmuyorum. M artı n'ye eşit. Bakın denklemin iki tarafında da m var arkadaşlar. M'leri sildiğim zaman 8 artı 1 eşittir n'ye kalıyor. Dolayısıyla n dediğim değer ne oluyor? 9 oluyor. Yani ben ilk kurduğum denklemden n'nin 9 olduğunu ulaştım. Şimdi bunun altını çizelim arkadaşlar. Daha sonra ikinci denklemden, yani m artı n denkleminden n artı 3'e ulaşmam gerekiyor. M artı n artı 1. N dediğim değer 9 olduğu için direkt yazdım 9 arkadaşlar. N eşit n artı 3'e n artı 3 dedim. N'nin de 9 olduğunu biliyorum zaten. Bunları sildiğim zaman m artı 1'in 3'e eşit olduğunu gördüm. M'ye 2 dedim. Zaten burada arkadaşlar direkt n'leri sildiğimiz zaman m artı 1 eşittir 3, m eşittir 2 oluyor. Bizden ne demiş? Sıralı sayı olduğuna göre m artı n'ye toplamını sormuş. 9 ve 2'yi topladığım zaman 11 değerine ulaşırım. Cevabımız Denizli yapmış olur arkadaşlar. Şimdi demiş ki en büyük sıralı sayı ile en küçük sıralı sayı arasındaki farkı soruyor. 41. soru nispeten daha kolaydı. 42 biraz daha işlem yapmamızı gerektiriyor. En büyük ve en küçük olarak iki ana başlığımızı yazdım arkadaşlar. Şimdi öncelikle kolay olduğu için önce en küçüğü bulalım arkadaşlar. En küçük olduğu için bir rakamını aldım. 4 basamaklı sayı dediği için yanına 0 koyuyorum küçük olsun diye. 1 ve 0'ı topladım 1. Daha sonraki ikiliyi topladığım zaman 2 olacak. Dolayısıyla 3. rakamım 2. Son ikiliyi topladığım zaman 3 olması gerekir. Sıralı olduğu için ardışık. O da 1 olacak. 2 artı 1'den en küçük sayımın 1021 olduğunu gördüm. Şimdi en büyük sayıyı bulmaya çalışalım. En büyük dediği için öncelikle arkadaşlar 9 rakamını aldım. Yanına da 0 yazıyorum. 9 ve 0'ı topladığım zaman arkadaşlar 9 yapar. Yanına 10 eklediğim zaman 10 yapması lazım ardışık olması için. Dolayısıyla elenmiş oldu. Şimdi 8 sayısını getirdim arkadaşlar yanına. 8'in yanına 9 eklediğimiz zaman 17 yapar arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci toplamın 18 olması gerekir. Üçüncü rakam buradan 9 olur. Üçüncü toplamın 19 olması gerekir. Son rakamın 10 olması gerekir. Ancak bu 4 basamaklı değil 5 basamaklı olur. Bu ihtimalde sildik arkadaşlar. Demek ki ilk rakamımız 8 olduğu zaman ikinci rakamımız 9 olamıyor. Bir küçüğünü 8 seçtim. 8 ile 8'i topladım 16. Dolayısıyla ikinci ikili toplamanın 17 olması gerekir. Burada da üçüncü rakamımız 9 olur. Son iki rakamın toplamının 18 olması gerekir. Son rakamımız da buradan 9 olur. Dolayısıyla sayımız 8899 olarak oluşur. En büyük sayıyı buldum, en küçük sayıyı buldum. Bizden bu iki sayı arasındaki farkı soruyordu. Dolayısıyla 8899 eksi 1021 dedim. 9'dan 1 çıkardım 8, 9'dan 2 çıkardım 7, 8'den 0 çıkardım 0, 8, 8'den 1 çıkardım 7, 7878 cevabımız Bursa yapmış oldu arkadaşlar. 43. soruya gelmiş olduk arkadaşlar. İkisi bağlı soru 43 ve 44. Gayet kolay sorular. Gelin hemen çözelim. Tek kişilik, 2 kişilik ve 3 kişilik oda kiralama işi yapan bir pansiyonun hafta içi kiralamaları birinci grafikte, hafta sonu kiralamaları da ikinci grafikte verilmiş. Geldim biri hafta içi, ikinciye de hafta sonu olarak yazdım. Şimdi soruda demiş ki bu pansiyon hafta içi 1 kişilik, 2 kişilik ve 3 kişilik otel odalarını sırasıyla 500, 1000 ve 2000 TL'ye kiralamış. Toplamda 80 bin lira gelir elde etmiş. Toplam oda sayısını soruyor. Şimdi şekil 1'deki grafikte arkadaşlar 96'nın 24'ün katı, 120'nin 24'ün katı ve 144'ün de 24'ün katı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla
96 için 4 ile çarptım, 120 için 5 ile çarptım, 144 için 6 ile çarptım. Bunu şundan dolayı yapıyorum arkadaşlar. İşlemler kolay olsun, büyük rakamlarla uğraşmamak adına. Geldim 1 kişilik oda, 2 kişilik oda ve 3 kişilik odayı aşağı tarafa yazdım arkadaşlar. Şimdi 1 kişilik odada 6x dedim, 2 kişilik odaya 5x dedim ve 3 kişilik odaya da 4x dedim. Şimdi sorunun devamında demiş ki 1 kişilik oda 500 lira, 2 kişilik oda 1000 lira ve 3 kişilik oda 2000 liraya kiralanıyormuş. Bunları geldim yazdım. Şimdi arkadaşlar bunları teker teker çarpmam gerekiyor. 6 ile 500'ü çarptım. 3000. 5000 de oradan geldi. 8000. 8000 de oradan geldi. 16000. 16000x 80.000 liraya eşitmiş. Her iki taraftaki sıfırları siliyorum arkadaşlar. Daha sonra 80'i 16'ya böldüğüm zaman x değerinin 5 olduğuna ulaşıyorum. Daha sonra sorunun devamında demiş ki hafta içi kiralanan toplam oda sayısı kaçtır diye soruyor bize. 6x, 5x daha 11x, 4x daha 15x. Dolayısıyla 15x'i bulmam gerekiyor. X'in 5 olduğunu biliyorum. 15 ile 5 çarptım 75. Cevabımız Ceyhan yapmış oldu arkadaşlar. Kolay bir soru dediğim gibi. Geçtik hemen 44. soruya. Demiş ki hafta içi kiralanan 2 kişilik oda sayısı hafta sonu kiralanan 3 kişilik oda sayısına eşittir. Şimdi ilk soruda sadece hafta içinden hareket ediyorduk. Burada hem hafta içi hem hafta sonu var. Dolayısıyla öncelikle ben hafta içi ve hafta sonu üst başlıklarını yazıyorum arkadaşlar. Kolay çözebilmek adına. Şimdi hafta içi de 1 kişilik oda, 2 kişilik oda ve 3 kişilik oda bulunuyor. Hafta sonu da 1 kişilik oda, 2 kişilik oda ve 3 kişilik oda bulunuyor. Bunları hepsini gelip hafta içi ve hafta sonunun altına yazıyorum arkadaşlar. Şimdi soruda bize demiş ki hafta içi kiralanan 2 kişilik oda sayısı. Hafta içi kiralanan 2 kişilik oda sayısı 5x'ti. Gelip onu yazmam gerekiyor ama ben tamamını bir yazalım. Zaten sorunun devamında tamamıyla ilgili sorular var. 2 kişilik oda sayısı 5x. Ne demiş? Hafta sonu kiralanan 3 kişilik oda sayısına. Dolayısıyla ben 3 kişilik oda gördüğüm yere 5x yazıyorum sağ tarafta. Yazdım arkadaşlar. Şimdi şekil 2'de 1 kişilik oda ve 2 kişilik oda hakkında fikir yürütmem gerekiyor. 3 kişilik odada 5x olduğuna göre burayı 6 yazdık. Yanlış yaptık arkadaşlar. Orayı hemen silip 5x olarak düzeltelim. 3 kişilik oda 5x olduğuna göre 60 dereceye 5x düştüyse arkadaşlar 120 dereceye 10x, 180 dereceye de 15x düşer. Oran orantılı arkadaşlar basit şekilde. Dolayısıyla 2 kişilik odaya geldim 10x yazdım. 1 kişilik odaya da 15x yazdım arkadaşlar. Şimdi soruda ne demiş? Hafta içi kiralanan 1 kişilik oda sayısı. 1 kişilik oda sayısı neydi? 6x geldim yazdım. Hafta sonu kiralanan oda sayısının hafta sonu kiralanan oda sayısı da arkadaşlar 30x topladığım zaman 5'te 1'i yani %20'si arkadaşlar. Yüzde kaçıdır diye soruyor. %20'si Adana yapmış oluyor cevap. 45. soruya gelmiş olduk arkadaşlar. Bağlı soru. 3 tane gayet kolay sorular. Hemen çözmeye başladım arkadaşlar. Her oyuncu kendi kartına diğer oyuncuların göremeyeceği 2 rakam yazıyor. Kartlar açıyorlar ve en az 2 oyuncu tarafından yazılan rakamlar siliniyor. En büyüğünün yazılı olduğu kartın sahibi kazanıyor. Rakam yoksa berabere gidiyor. Şimdi Ali, Berke, Cemal, Derya, Emre rakamları yazmışlar arkadaşlar. Ben baş harflerinden A, B, C, D, E şeklinde yazdım. Ali kartına 2 ve 4 yazmış. Berke kartına 1 ve 8 yazmış. Cemal kartına 3 ve 7 yazmış. Derya kartına 8 ve 9 yazmış. Emre kartına 7 ve 9 yazmış. Şimdi ne diyor? 2 tane aynı olanları sil diyor. 9'ları sildim, 7'leri sildim, 8'leri sildim. Geriye 1, 2, 3 ve 4 rakamları kaldı arkadaşlar. En büyüğünün yazılı olduğu kartın sahibi oyunu kazanıyordu. Dolayısıyla 4 rakamı yani Ali oyunu kazanmış olur arkadaşlar. Dediğim gibi gayet kolay sorular. Geçtik 46'ya. Yine arkadaşlar hızlıca A, B, C, D, E yani 4 arkadaşın isimlerinin baş harflerini yazdım. Ali kartına 1 ve 8 yazmış. Berke kartına 1 ve 4 yazmış. Cemal kartına 3 ve 5 yazmış. Derya kartına 4 ve 5 yazmış. Oyun berabere bittiğine göre diyor arkadaşlar. Demek ki tamamını sileceğiz. Geriye rakam kalmayacak. 5'ler gitti. 4'ler gitti. 1'ler gitti. 3 ve 8 kaldı. Dolayısıyla Emre'nin kartlarında 3 ve 8 olmalı ki bunları da sildiğimiz zaman hiçbir rakam kalmasın ve oyun berabere bitsin. Dolayısıyla Emre'nin kartlarına 3 ve 8 diyorum. Emre'nin kartında yazdığı rakamların çarpımı diyor. Çarptığım zaman 3 ve 8'i 24 sonucuna yani Denizli'ye ulaşmış oluyorum. Dediğim gibi gayet kolay sorular arkadaşlar. Bu üçlemenin en zor sorusu bence 47. soruydu. Gelin hemen bunu da çözelim. Şimdi yine arkadaşların isimlerinin baş harflerini yazdım. Ali'nin kartına 7 ve 9 yazdığını söylemiş bize.
Cemal kartına 6 ve 8 yazmış. Emre kartına 4 ve 8 yazmış. Oyunu Derya kazandığına göre diyor. Derya'nın kartına yazdığı rakamlardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar şimdi yazdıktan sonra hızlıca şunu görebilirim direkt. 8'ler var. Dolayısıyla Derya 8 yazamaz. Cevap Denizli diyebilirim. Ama gelin hemen soruları bir çözelim. Şimdi yazdıktan sonra ben Berke'nin 7 ve 9 yazdığı ihtimali yazdım. Berke 7 ve 9 yazdıktan sonra sildiğim zaman arkadaşlar bakın. Derya'ya 5 ve 6 yazdığım zaman 5 ve 4 rakamları kalıyor. 5 4'ten büyük olduğu için Derya oyunu kazanıyor. Dolayısıyla 5 ve 6 rakamları yazılabilir. Yine aynı şekilde oyun sorunun bize verdiği rakamları yazdım. Bu sefer de Berke'ye 6 ve 9 rakamlarını verdim. 6 ve 9 rakamlarını verdiğimde bakın gerekli sadeleştirmeleri yapıyorum. Geriye 7 ve 4 kaldı. Derya'ya da 7 ve 5 dediğim zaman 7 ve 5 dediğim zaman arkadaşlar 7'ler de birbirini götürür. 5 ve 4 kalır. Dolayısıyla Derya yine oyunu kazanır. 7 rakamını Derya yazabilir. Geriye 8 ve 9 kaldı. Dediğim gibi zaten sorunun kök halinde 2 tane 8 olduğu için 3.'yü yazdığımız zaman arkadaşlar burada soru karışacak. Aslında bunu görmemizi istiyor. Cevap kısaca Denizli diyebiliriz ama gelin çözerek de ulaşalım. Yine aynı şekilde sorunun ilk halinde bize verdiği rakamları yazdım. Derya'ya 8 rakamını yazmaya çalışalım. Bakalım olacak mı arkadaşlar. Buradan sonra biraz farklı yoldan gidiyorum. Şimdi 8'lerin hepsi birbirini götürdü arkadaşlar. Berke'ye rakam yazacağım. Derya'nın da oyunu kazanmasını sağlamaya çalışacağım. Şimdi Derya'ya 8 dedik ve 7 dedik. Berke'ye de 6 ve 9 dedik. Bakın sadeleştirmeleri yaptım. 7'ler gitti. Geriye sadece 4 rakamı kalmış oldu. Derya oyunu kazanamadı. Bu ihtimalle Emre oyunu kazanmış oldu arkadaşlar. Dolayısıyla olmadı. Yine aynısını denememiz gerekiyor. Farklı rakamlar yazarak. Sorunun ilk halini yine yazdım. Şimdi 8'i yine yazdım arkadaşlar. Bu kez 8'in yanına 6 rakamını yazmaya çalışalım. 8'in yanına 6'yı yazdığım zaman 8'leri siliyorum. 6 rakamlarını sildim. 7, 9 ve 4 kaldı. Berke'ye de 9 ve 7 deyip 7 ve 9'u silmeye çalışsam arkadaşlar. Bakın yine olmuyor. Dolayısıyla yine olmadı. Yine Emre kazanmış oldu. Son ihtimalle de 8 ve 9 yazabilirim. O da aynı yöne götürecek. Ama kısaca cevaba Denizli diyebiliriz arkadaşlar. Bağlı sorulara geldik arkadaşlar. 48. ve 50. soruları aşağıdaki bilgilere göre çözmemiz gerekiyormuş. A, B ve C paketlerine birden 5'e kadar numaralandırmış 9 tane ürün bulunuyormuş. Arkadaşlar her bir pakete 3 ürün, A paketine sadece 1-2, B paketine 1-2-3-4, C ise hepsi giriyormuş. Soldan sağa doğru hareket ediyormuş. B paketindeki ürünlerin üzerindeki yazılan sayıların toplamı nedir diye soruyor. Bakın 1 A'ya gidecek, 2 A'ya gidecek, 3 B'ye, 4 B'ye, 5 C'ye, 4 B'ye, 3 C'ye, 2 A'ya ve 1 C'ye gidecek arkadaşlar. Bize B paketine giden ürünleri soruyordu. Dolayısıyla arkadaşlar 3'ümüz var, 4'ümüz var ve 3'ümüz var. 3'ünü de topladığımız zaman 4 artı 4 8, 3 daha eklediğimiz zaman 11. Cevabımız Denizli yapmış oluyor arkadaşlar. 49. soruya geçtik. Başlangıçtaki görünümü şekildeki gibi olan düzenekte demiş. Yazıların, sayıların bir kısmı verilmiş. Paketlendiğinde B paketindeki ürünlerin hiçbirinde 3 numarasının olmadığı görülmüştür demiş. Buna göre X kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar 4 hareket ettiği zaman B paketine girecek. Doğru mu arkadaşlar? 2 A paketine girecek. 5 C paketine girecek. 4 B paketine girecek. 1 A paketine girecek. X'i bilmiyoruz arkadaşlar. Şimdi X zaten kaçtır diye sormuş. Bunu bulmamız gerekiyor. Bakın 2 tane B var ve B paketindeki sayıların hiçbiri 3 değil. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Ve X'ten sonra 3 geliyor arkadaşlar. 3 A paketine giremeyeceğine göre B paketine giriyor. Dolayısıyla X hareket edip A, B, C paketlerinden birine girdiği zaman B'ye girmesi gerekiyor ki B'nin dolu olması lazım. 3'ün de bu sayede B paketine girmemiş olması gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar B paketine girebilmesi için A'da 2 tane dolu var. 1 ve 2 olursa A paketine girer. 3 olur. 3 zaten olamaz arkadaşlar. A'ya girmeyip direkt B'ye girmiş olur. Geriye 4 ve 5 kalıyor. Eğer 5'i dersen 5 C paketine girer. B paketinde 1 boş kalır ve 3 oraya girer. Dolayısıyla o da olamayacağına göre cevabımız 4. Yani Denizli yapmış oldu arkadaşlar. 50. soruya geldik. Düzenekteki ürünler paketlere girdiğinde diyor görünümün son şekli bu sorudaki gibiymiş. Buna göre de ilk ve son ürünün üzerinde bulunan sayıların toplamı kaç olabilir diyor. Şimdi A paketi ilk paketlendiğine göre oradan gidiyorum. 1 2 1 dedim. Tersten yazıyorum. Yine geldim B paketine. 4 3 2 diyebilirim.
Zaten olabilir demiş arkadaşlar, ihtimal sorusu. 4, 3, 2 yazdım. Tersten 5, 4, 3 olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bakın 3'tü. C, B ve A olmuş oldu. Şimdi gelelim ikinci ihtimale. 1, 2, 1'i diyebilirim arkadaşlar. Neden? Hepsi A paketine giriyor. Bu sefer 5'i alabilirim. B'ye hiç girmeden direkt C'ye girer. Dolayısıyla 5'in üstüne 4 ve 3'ü ekledim. Zaten her iki tarafta da aynı. Dolayısıyla diğer tarafa da 2, 4 ve 3 kalmış oluyor. Tersten söylüyorum, dikkat edin. Üçleme de bu şekilde oluşmuş oldu. İlk ve son ürünün üzerinde bulunan sayıların toplamı kaç olabilir diyor. Zaten burada aslında olabilir ihtimali iki farklı ihtimal olduğunu gösteriyordu. Her ikisinde de son sayılar 1, ilk sayılar 3. Dolayısıyla ikisini topladığım zaman 4, yani Adana yapabilir arkadaşlar. 51. soruya gelmiş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar son yıllarda sudokuları ile ilgili sorular çok fazla soruluyor. Gelin hemen hızlıca çözelim. 2x2'lik karelere 1'den 4'e kadar olan sayıların bulunduğu tamamlanmış sudoku tablosu verilmiş klasik bir sudoku. Aşağıdaki tabloya da arkadaşlar A artı 1, artı 2 ve artı 3 cebirsel ifadeleri konuluyormuş. X ile Y'nin çarpımını soruyor. Şimdi arkadaşlar X ve Y zaten yukarıda A artı 1, A artı 2, A artı 3 dediği için bu 4 ihtimalden biri olacak. Yani X bu 4'ünden biri, Y de bu 4'ünden biri olacak. Şimdi gelin bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar önce Y'yi bulalım dilerseniz. Bakın Y'nin olduğu sütunda ufak karede A artı 2 ve A artı 1 var. Bu ikisini direkt siliyorum. Dolayısıyla Y dediğim değer ya A olacak ya A artı 3 olacak arkadaşlar. A da olamaz, hizasında var. O da gitti. Dolayısıyla Y dediğim değer A artı 3 oldu. Bunu buldum. Şimdi altındaki hemen A oldu. Yukarıdan aşağı bütün ifadelerin olması için yukarıda boş olan kısımda arkadaşlar yine A almış oldu. Dolayısıyla sol en üstteki A artı 1 oldu. O halde A dediğim değeri de arkadaşlar, yani X dediğim değeri de A artı 3 kalmış oldu arkadaşlar. Şimdi bizden neyi soruyordu? X artı Y'nin çarpımını sormuş oluyordu. Biz aslında burada X ve Y'yi bulmuş olduk. X dediğimiz değer A artı 3. Y dediğimiz değer de A artı 3 yapmış oldu. Bu ikisinin çarpımını soruyor. Dolayısıyla A artı 3'ün karesi yapıyor. Parantezi açtığımız zaman A kare artı 6 A artı 9 yapıyor. Dolayısıyla cevabımız da Bursa seçeneği yapmış oluyor arkadaşlar. 52. soruya geçtik. Aşağıdaki 3 çarpı 3'lük kareli zeminde bir sudoku oyunu verilmiştir. 1'den 9'a kadar olan sayılar birer defa yazılıyormuş. 0 yokmuş arkadaşlar. Gelin bu sayıları önce bir yazalım. 1'den 9'a kalan olan bütün sayıları yazıyorum arkadaşlar. Sudoku oyunun kareleri dışarısına bulunduğu satır veya sütundaki sayıların çarpımları yazılmıştır demiş. Şimdi burayı bir anlamaya çalışalım. Ya satırdaki ya da sütundaki sayıların çarpımları sağına ya da en altına aşağı yazılmış. Şimdi 56 7 çarpı 8 çarpı 1 olabilir arkadaşlar. 8 verdiği için geriye zaten 7 kalıyor. Arkadaşlar bakın ortada 140 gördüm. Dolayısıyla 7'yi buraya, 1'i de en sağa yazmış oluyorum. Şimdi geldim 1 ve 7'yi sildim. Hepsi birer defa yazılacağı için. Şimdi 6 rakamına geçelim arkadaşlar. Yukarıda 1'i gördüm. Dolayısıyla 1 çarpı 2 çarpı 3 olacak. Şimdi burada şuna dikkat ediyorum. 135 sayısı verilmiş bakın. 2 var. 135 olduğu için 2'yi ortaya yazamam. 3'ü yazmam gerekiyor. Çünkü tek çift olayına dikkat etmem gerekiyor. Bunu buldum. 2 ve 3'ü alt tarafta sildim arkadaşlar. Şimdi 140'a geldim. 140 arkadaşlar 7 çarpı 20. 20'yi de 4 çarpı 5 şeklinde yazıyorum. Bakın 135 var. 4'ü ortaya alamıyorum. Dolayısıyla 5'i ortaya aldım. 4'ü de aşağı tarafa yazdım arkadaşlar. Geldim 4 ve 5'i de sildim. Şimdi 8 zaten olduğu için 6 ve 9'u bulmam gerekiyor. 135 dediğimiz değerden hareket etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Zaten 5 çarpı 3 var 15. 9 da çarparsam 135 yapar. Dolayısıyla 9 oldu. 9'u sildim. 8 zaten yukarıda olduğu için 8'i silmemiştim en baştan beri. Dolayısıyla alttaki kısma da arkadaşlar 6 kalıyor. Gelip onu da yerine yazıyorum. Dolayısıyla tüm bu ifadelerden A'yı ve B'yi bulmak gerekirse A o sütundaki 8, 9 ve 6 sayılarının çarpımı. B dediğim değerde satırdaki 6, 4 ve 2 sayılarının çarpımı olacak arkadaşlar. Alt tarafı kolaylıkla 24, 48 yaptım. 72 ile 6'yı çarptığım zaman da 432 yaptı. Benden A artı B toplamını soruyordu. Dolayısıyla A artı B dediğim 432, 8 daha 440, 40 daha 480. Dolayısıyla cevabımız Edirne yapmış oluyor arkadaşlar. 53. soruya gelmiş olduk arkadaşlar. Kolay bir soru bakın. ABD ikizkenar üçgen demiş. AB BD'ye eşit demiş. BCD açısına 50, BEC açısına 44 ve BAD açısına x demiş. BAD'ye x dediği için gelip onu bir yerine yazalım arkadaşlar. Şuraya x'i yazdım. Şimdi 3 tane de açının birbirine eşit olduğunu vermiş. Ben bunlara y diyelim. Şimdi bakın arkadaşlar BCE üçgenine. Bu üçgene iyi bakalım. Tekrar söylüyorum BCE.
2 tane y'miz var, 44 ve 50'miz var. Şimdi bunları topladığımız zaman 180 olacak. Dolayısıyla ben ne diyorum? 44 artı 50 artı 2'ye eşittir 180 dedim arkadaşlar. Ne yaptı? 94 artı 2'ye eşittir 180 yapmış oldu. 50 ve 44'ü topladım. Şimdi 2'ye eşittir dedim. 94'ü karşıya attığım zaman arkadaşlar 180 eksi 94'ten 86 kalıyor arkadaşlar, değil mi? Evet. Dolayısıyla y dediğim değer 43. Geliyorum 43'leri yerine yazıyorum arkadaşlar. 3 tane y vardı. Bunlara 43 dedim. Şimdi bakın. Sağ taraftaki yazılarda ne diyordu? AB eşittir BD diyordu. AB BD'ye eşit ise zaten eşitlikleri de verilmiş. Dolayısıyla ADB açısı o da x olacak. Şimdi zaten soru burada bitti. Bakın BAD üçgenine bakıyorum. X var, X var. 2 tane 43 var. Dolayısıyla 43 ve 43'ü topladığım zaman ne yapar arkadaşlar? 86 artı 2x. Yine üçgenin iç açıları toplam 180 olacak. Dolayısıyla 2x 86'yı karşıya attım. Eksi olarak geçti 94 yaptı. Her iki tarafı 2'ye böldüm. X eşittir 47 yapıyor. Dolayısıyla zaten bizden x'i soruyordu. Cevabımız adına yapmış oldu arkadaşlar. Geçtik 54. soruya. Şimdi demiş ki ABC bir üçgen. AB eşittir AD'ye. Bakın sorunun üzerine işlemeye çalışayım. AB AD'ye eşit yazdım. Şimdi diyor ki AC BC'ye eşit. AC BC'ye. BC'ye geliyorum. Renkli kalemle işaretliyorum. Görmesi daha kolay olsun. AC eşit, bunu da yazdım. Ne demiş? DBC açısı 30 demiş. ACB x demiş. X kaç derecedir diyor. Arkadaşlar üçgende ne vardı? İki iç açının toplamı bir dış açıya. Dolayısıyla x'i ve 30'u topladım. X artı 30. O geldim yazdım. Sarı kalemle işaretlediğim eşitliklerden dolayı burası da x artı 30 yapmış oldu. Mavi kalemden dolayı bakın arkadaşlar 2 tane eşitlik olduğu için ABC açısı x artı 60 olduğu için ikizkenar üçgenden BAC açısı da x artı 60 oldu. Şimdi burada zaten yapmam gereken ne? Üçgenin iç açıları toplam 3 açıyı da biliyorum. İlk açımı x aldım. İkincisi zaten ikizkenar olduğu için x artı 60. Aynı şekilde üçüncüsü de x artı 60. Bunların toplamı üçgenin iç açıları toplamından 180 olacak. Bakın 3 tane x var. 3x 2 tane 60 var. Topladım 120 yaptım. Eşittir 180 dedim. Çok basit bir hal aldı. 120'yi karşı tarafa atıyorum. Dolayısıyla 3x eşittir. 120 eksi olarak geçtiği için 60 yapıyor. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. X'i yalnız bırakıyorum. X 20 cevabımız da Adana yapmış oluyor arkadaşlar. 55. soruya gelmiş olduk arkadaşlar. Şimdi demiş ki ABC'de bir kare, BN 8 birim, DM'ye x birim demiş. Buna göre x kaç birimdir diye soruyor. Ve şekilde DC, NL, BNBK ve LMKA dikdörtgeninden alanları birbirine eşittir demiş. BN 8 santim ise dolayısıyla ben buradan AL'nin 8 santim olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ilk dikdörtgenimizin alanı 8x yaptı. Diğerlerinin alanları da birbirine eşit olduğu için bunlara da gidiyorum arkadaşlar. Ne yazmam gerekiyor? 8x'leri yazmam gerekiyor. Şimdi 8x'leri yazdıktan sonra şuraya dikkat ediyorum. MN değerini bulmam gerekiyor. BN 8x ise alan 8x ise MN'nin de x olduğunu görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla L'den N'ye gittiğim zaman karenin bir kenarının 2x olduğunu gördüm arkadaşlar. Bunu yazdım. Şimdi alttaki dikdörtgende alan 8x olduğuna göre bir kenar 2x ise diğer kenar 4 olması gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar karenin bir kenarını ne buldum? 8 artı 4'ten 12. Bir kenar 12 idi. Karenin kenarları birbirine eşit. 12'ye 2x'e eşitliyorum. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. X dediğim değeri 6 buldum. Zaten bizde sorudan x kaç birimdir diye soruyordu. 6 denizli yapmış oldu arkadaşlar. 56. soruya geçtik. Basit bir soru. Düzgün altıgenlerden oluşan bir petek modellenmiş arkadaşlar. Peteğin x köşesinde bulunan arının doğrusal bir doğru boyunca y noktasına gitmesi gerekiyor. Ve bunun kaç saniyede gideceğini soruyor. Ve bizden demiş ki bu arının peteğin kenarlarında ve peteğin yüzeyinde yürüme hızları birbirinden farklı demiş. Dolayısıyla kenar ve yüzey olarak iki denklem kurmam gerekiyor. Kenar ve yüzeyi yazdım arkadaşlar. Daha sonra kenarda yürüme hızı 2 santim demiş. Geldim yazdım saniyede 2 santim. Yüzeyde yürüme yani bal yüzeyinde yürüme hızı ise 1,5 santim demiş. Geldim bunu da yazdım arkadaşlar. Şimdi bize ayrıca neyi vermiş arkadaşlar? Bir kenarının 3 santim olduğu bilgisini vermiş. Dolayısıyla ben bu peteğin bir kenarına 3 santim olarak yazıyorum arkadaşlar. 3 santim olarak yazdıktan sonra x noktasından y noktasına gideceği için bunun bir doğrusal denklemini yazmam gerekiyor ki ne kadar bal yüzeyinde ne kadar kenarlarda gitmiş olmuş bunu görmem gerekiyor. Şimdi bir kenar 3'tü. Düzgün altıgen dediği için kenarların hepsi şekilde birbirine eşit. Dolayısıyla 3 ve 3'ü yazdım. 6'yı bulmuş oldum. Yani kenarda yürüdüğü toplam mesafe 6. Şimdi yüzeyi bulmam gerekiyor arkadaşlar. Düzgün altıgen 6 tane eşkenar üçgenden oluştuğu için en uzun birimimiz
3'ün 2 katı 6 oluyor. Bakın bunu da 2 tane yürümüş. Dolayısıyla 12 santimde yüzey yürümesi var bazı yüzeyinde. Dolayısıyla 6 bölü 2 12 bölü 1,5 yapmam gerekiyor. Çünkü biri mesafe, biri saniyede yürüdüğü miktar. Ne kadar saniyede yürüdüğünü bulmamız için. 6 bölü 2 dedim 3. 12 bölü 1,5 dedim. Onu da 12 çarpı 15 bölü onu ters çevirdim. 10 bölü 15 yazdım. Her iki tarafı 5'e bölüyorum önce. Yukarıda 2, aşağıda 3 kaldı. 12'yi 3'e böldüğüm zaman 4 kaldı. Dolayısıyla 3 artı 2 çarpı 4'ten 8 yaptı. 3 ile 8'i topladım 11. Dolayısıyla arkadaşlar kaç saniyede gider diye soruyordu. 11 saniyede gider. Cevap Ceyhan olmuş oldu. 57. soruya gelmiş olduk arkadaşlar. Geometri sorularını çözmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar geometri soruları genelde en kolay sorular oluyor. Hemen gelin soruyu çözmeye başlayalım. CB eşittir CD, o da eşittir DA'ya demiş. 50 derecelik açıyı vermiş. A, B, C ve D noktaları çember üzerindedir demiş. Buna göre x kaç derecedir diye soruyor. Şimdi kolay bir soru arkadaşlar. Şuradan hareket ediyorum. Şimdi CAD açısı 50. Dolayısıyla bunun gördüğü yay ne oluyor? 2 katından 100 dedim. Şimdi arkadaşlar kirişlerde eşitlikler vardı. CB, CD o da DA'ya eşittir. Dolayısıyla bu yayların hepsi birbirine eşit olmak durumunda. DA 100 olacak. Bu sebeple CB yayı da 100 olacak arkadaşlar. Toplam zaten yayın toplamı 360'tı. Bakın 3 tane 100 var. 300 var. Çıkardığım zaman 60 değerini buluyorum. Dolayısıyla BA dediğim yay benim 60. Şimdi x 2 katı 60 ise yani 2x eşittir 60 eşitliğinden x'in 30 olduğunu buluyorum arkadaşlar. Çok kolay bir soruydu. Cevap Ceyhan yapmış oldu arkadaşlar. Şimdi demiş ki ayrıt uzunlukları sırasıyla 8, 6 ve 5 birim olan şekil 1'deki dikdörtgen prizması ile şekil 2'deki ayrıt uzunlukları 12, 10 ve x birim olan dikdörtgenler prizmasının hacimleri birbirine eşitmiş. X kaç birimdir diye soruyordu. Şimdi gelin bir yazalım arkadaşlar. Kenar uzunlukları diye bir üst başlık olarak yazıyorum. Bunun altına da şekil 1 ve şekil 2 diye yazalım. Geliyorum hemen sol tarafa şekil 1 dedim arkadaşlar. Sağ tarafa da şekil 2 diyorum. Kenar uzunluklarını yazacağım arkadaşlar. Son yıllarda bu tarz soruları genellikle içine su dolduruyorlar. Bu prizmayı sağa sola çeviriyor. O şekilde çözüyorlar arkadaşlar. Bu tarz sorular geliyor. Hacim soruları genellikle basit sorular. Şekil 1'de 8, 6 ve 5. Şekil 2'de 12, 10 ve x. Hacim dediği için bunların çarpımlarının birbirine eşit olmuş olması gerekiyor. 8, 6, 5'i çarptım. 12, 10 ve x'in çarpımını eşitledim. 5 ile 10'u sadeleştirdim. Sağ tarafta 2 kaldı. 6 ile 12'yi sadeleştirdim. Sağ tarafta 2 kaldı. 2 ile 2'yi çarptım. 4, 8 eşittir 4x arkadaşlar. Buradan x dediğim değer her iki tarafı 4'e böldüğüm zaman 2 değerine ulaşmış oluyorum. Dolayısıyla cevabım Bursa seçeneği yapmış oluyor arkadaşlar. Son iki soruya gelmiş olduk arkadaşlar. Demiş ki 4 kare üst üste gelecek biçimde düz bir zemine rastgele bırakılmış. Üstten bakıldığında hangi görüntü elde edilebilir demiş. Şimdi bu tarz sorularda birbirine geçmiş mi geçmemiş mi ona bakacağız. Birinci şekilde baktığımız zaman en üstte mavi, bir altında kırmızı, bir altında sarı ve en altta gri var arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bu kare şekiller birbirine geçmemiş. Dolayısıyla 1 olabilir. 2'ye geçtim. En üstte sarı var arkadaşlar. Sonra kırmızı var ama bakın sarı ve kırmızı birbirine geçmiş. Dolayısıyla bu olamaz. 2'yi eliyorum. Üçüncü şeklimize geçtim. En üstte gri var. Bir altında arkadaşlar mavimiz var. Bir altında sarı ve en altta kırmızı var. Herhangi bir şekilde bu kare şekiller birbirine geçmemiş. Dolayısıyla üçüncü şıkkı da aldım. Cevabımız Denizli 1 ve 3 yapmış oluyor arkadaşlar. Şimdi geldik son soruya. Dik koordinat düzleminde doğrusuna paralel olan doğrusu noktasından geçmektedir. Buna göre A artı B toplamını soruyor. Arkadaşlar üstteki denklemi gelip yazıyorum. Üstteki doğruyu. 2x eksi 3y artı 4 eşittir 0. Şimdi paralel olduğuna göre eğimleri birbirine eşit olacak. Ancak x'i ve y'yi bu tarz sorularda pratik yapabilmek adına alt alta yazıp daha rahat görmek adına yerini değiştirerek yazıyorum. Eksi 2x artı ay artı b eşittir 0. Şimdi bakın arkadaşlar paralel olduğu için x'in ve y'nin önündeki İfadeler aynı olacak. Bakın x'in önünde 2 var, eksi 2 var. Eksi katı. Dolayısıyla y'nin önünde eksi 3 var. Y'nin önündeki eksi katı olacak. Dolayısıyla artı 3 olacak. Yani denklemimiz eksi 2x artı 3y artı b eşittir 0 olacak. Şimdi bu denklem daha doğrusu doğru. Hangi noktadan geçiyormuş? Eksi 1'e 3 noktasından geçiyormuş. Dolayısıyla x yerine eksi 1, y yerine 3 yazdığım zaman bu denklemi sağlaması gerekiyor. Şimdi geldim x yerine eksi 1 yazıyorum. Eksi 2 çarpı eksi 1 artı y gördüğüm yere 3 yazıyorum. 3 çarpı 3 artı b eşittir 0 yapmış oldu. Eksi 2 ile eksi 1'i çarptığım zaman ne yapıyor? 2. 3 ile 3'ü çarptım. 9 artı b eşittir 0 oldu arkadaşlar. 9 ve 2'yi topladım. 11 artı b eşittir 0 yapmış oldu. Dolayısıyla b dediğim değer buradan eksi 11'i
buldum arkadaşlar. Şimdi A dediğim değer de zaten y'nin önündeki katsayıydı. Dolayısıyla y'nin önündeki katsayı da 3y'den dolayı 3. Bizden neyi soruyor? A artı B toplamı kaçtır demiş. Arkadaşlar eksi 11 artı 3 topladığım zaman eksi 8, cevabım Adana yapmış oldu.